Evet arkadaşlar, Yansıma TV olarak size yaptığım Tatar yayını göstermek istiyorum. Şöyle uzaktan görünüşü. Sonra tetik mekanizmasını anlatacağım. Çok soru geliyor çünkü onunla ilgili. Şimdi öncelikle şunu göstereyim. Ağaçtan ok yapmaya çalıştım. Hafif sert ağaç bulamadığım için biraz şey oldu, yumuşak ağaç ama gene atış olarak iyi. Yani bir 40-50 metre, 60 metre gidiyor. Ama tabii vuruş mesafesi olarak herhalde 20-25 metre anca olur. Ondan dolayı tetik mekanizmasını anlatmak istiyorum. Çok soru geliyor çünkü. Aynı zamanda malzemeleri ne, onu da çok soruluyor. Şimdi bu 10 milimetre yay çeliği. Üzerine bisiklet fren teli kullandım. Çünkü sebebi diğer ipleri çok kopartıyor sert olduğu için. Sert olması gerekiyor uzak mesafe ve etkili atış yapmak için. Onu belirtmek isterim. Şimdi şu aparatı takmamın sebebi oku taktığımız zaman buraya aynen şöyle takıyorum. Şöyle taktığımız zaman tabii takamıyorum. Bayağı bir şey oldu. Şu şekilde tuttuğum zaman veya ne şekilde tutarsam tutayım düşmesini önlemek için ve aynı zamanda nişangahım benim. Taşıması ve en azından hani hareketli şeylerde düşmesini engelliyor üstünden. Ondan sonra okumuzu çıkartalım. Tetik mekanizmasını göstereyim. Şöyle. Şunu kaldıralım. Yani bu. Şöyle yapayım. Bak gördüğünüz gibi şuraya teli tutabilmesi için şey yaptım. Damak yaptım. Ortasına koydum. Evet şu şekilde ortasına koydum. Ki ok oraya araya otursun ve telin tutmama ihtimali olmasın. Aynı zamanda okun geleceği yerin arkasını da şu şekilde çentik açtım. İp otursun diye. Sonra bunun ters tarafını göstereyim. Çevirdiğim zaman yuvarlak ağaçtan yaptım ben bunu. Şu damak, bu damak, şuradaki L biçiminde bir tane tetik mekanizması yaptım. Buraya gelip şu şekilde oturuyor. Oturduğu zaman tabii ki bu çıkmasını önlüyor. Ve tetiğe bastığımız zaman özellikle şöyle kilitliyorum tetiği. Tetiğe bastığımız zaman bu şu şekilde yayın gerginliğiyle beraber dönüyor ve oku fırlatıyor. Sistem kolay. En azından çünkü başka türlü bir tetik mekanizması yapma şansı yok bunun. Bu şekilde yaptığınız zaman bence çok rahat şey yapılabiliyor. Hatta size kurarak bir göstermek isterim. Tabii bizde orijinal kamera şu bu olmadığı için telefonla çekiyorum. Ama elimizden geldiği kadar şöyle kuralım. Siz de görün en azından. Şöyle. Gördüğünüz gibi oturuyor. Şöyle. Bir de bunu aynı zamanda kuralım. Evet. Gördüğünüz gibi tetik kilitledi. Şöyle göstereyim. Tetiğin tam telin arkasında oturdu. Şöyle. Görüntü çok güzel olmadı anladığım kadarıyla. Şöyle tetiğin arkasına oturdu. Tetik okun arkasına oturdu. Telli de sıkıştırdı. Şu anda çıkıp gitme imkanı yok. Mandalla bastıktan sonra istediğiniz gibi hareket edip aşağı doğru tutabilirsiniz. Tabii ben biraz fazla tuttum. O da düştü. Yani bu şekilde yerleştirdiğim zaman bu oluyor. Tek elle yapması zor olduğu için açıkçası bir elimle de telefon tutuyorum ondan dolayı. Şöyle gördüğünüz gibi ve hedef alıp istediğin yere doğru atabilirsiniz. Nişangahım da şöyle. Gördüğünüz gibi okun ucunu görüp nişanla tetiğe bastığım anda atıyorum. Atmak isterim ama yerim uygun değil. Ondan dolayı atmayacağım. Hani yapmayı düşünürseniz dipçik boyunu göstereyim size. Dipçik boyunu 80 santim yaptım. Kendi omzuma göre. Bunu da yumuşak ağaçtan işledim. Yani oydum.
şekillendirdim. Bu şekilde bir ok çıktı. Şimdilik işimi görüyor mu? Görüyor. Tutup da bunda hava gittiğimiz yok zaten. Göstermek amaçlı veya hani merak ettiğim için yaptım. Yapmak isteyen arkadaşlar olursa sorularını yazabilir videonun altına. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Diyeceğim şeyler bunlar. Eğer dediğim gibi sorunuz olursa her zaman için beklerim. Sorularınızı da cevaplamaya çalışırım. Meraklılarına öneririm yani yapması. Zevkli oluyor ve kullanması da zevkli. Atış yaptım bayağı bir. Atışlarım diğer videolarda var zaten. Şimdilik böyle. Bir de kanala abone olabilirseniz desteğiniz olur. Biz de aynı şekilde videolarımızı çekmeye devam ederiz. Kolay gelsin. Görüşürüz.